Herkese merhaba, ben Doktor Mert Burak Koca. Bugün sizlerle çok ilginç bir videoyla karşınızdayım. Vampirler gerçekten var mı? Tarih boyunca bu konuda birçok hikaye yazılmış, çeşitli araştırmalar yapılmış, filmler ve diziler çekilmiştir. You're impossibly fast and strong. Your skin is pale white and ice cold. Your eyes change color. You never eat or drink anything. You don't go out in the sunlight. I know what you are. Say it. Vampire. Şimdi vampirler hakkında bilinenlerin yanında bilimsel olarak vampirlerin ve varoluş hikayelerinin çıkış noktasını anlatmak istiyorum. Evet, vampirler gerçekten de var. Aslında vampir değil de porfirya hastaları demek bizim için daha doğru. Öyle bir hastalık düşünün ki güneşe çıktığınızda cildinizde ve vücudunuzda çeşitli ölüme kadar ilerleyen semptomlarınız oluyor ve kan içmekle bütün bu semptomların gerilediği ve ömrünüzün uzadığı görülüyor. Kaliforniya Üniversitesi öğretim üyelerinden Wayne Ticken'ın bu hastalarda anormal kılların görüldüğü, dudaklarda kurumanın ve çekilmenin olduğu, böylelikle dişlerin çok ön plana çıktığı, hastaların çok acı çektiği ve en sonunda çıldırdığını gözlemlemiştir. Bu hastaların derilerindeki hassaslık nedeniyle sadece geceleri dışarı çıkabildiği ve tedavi amacıyla da hayvan kanı içirmişlerdir. Peki nedir bu porfirya? Porfirya yaklaşık 200 binde bir veya daha az insanda görülen bir çeşit mutasyonel hastalıktır. Sinir sistemini, cildi, karaciğeri ve birçok önemli hayati organı etkileyen, çoğunlukla genetik olarak aktarılan mutasyonel bir hastalıktır. Yani nesilden nesile taşınması söz konusudur. Porfirya hastalığını daha iyi anlayabilmek için fizyopatolojisini anlatmak istiyorum. Yaşamımız için gerekli olan kan hücrelerinin temel yapı taşı hemoglobin molekülleridir. Hemoglobin molekülleri vücudumuzda kan hücreleri içerisinde oksijeni taşıyan moleküllerdir. Hemoglobin molekülünün yapı taşı ise hem molekülleridir. Hem maddesinin sentez bozukluğuna bağlı çeşitli porfirin maddeleri kanda birikir ve bunlar da porfirya hastalığının çeşitli semptomlarını ortaya çıkarır. Porfirin dediğimiz bu maddeler veya porfirin öncüleri karaciğerde, kemikte, ciltte ve birçok dokuda birikerek bu hastalığa bağlı birçok semptoma yol açabilmektedir. Porfiryanın birçok çeşidi vardır. Özellikle sinir sistemi ve ciltte oluşturduğu semptomlara göre sınıflandırmalar yapılır. Kısaca sizlere porfirya hastalarının semptomlarını özetlemek istiyorum. Hastalarda karın ağrısı, kol, bacak, sırt ağrıları, kabızlık, bulantı, kusma gibi semptomlar, zihinsel değişimler, anksiyete, halüsinasyonlar görme, bilinç yitirme ve felç durumları, nöbet geçirme, hareket kontrolü kaybı, kas zayıflığı, nefes almada zorluk gibi bulgular, kırmızı veya kahverengi idrar yapma, idrar yapmada zorlanma, deride kabarık içi su dolu veziküller ve güneşe çıkmakla bu semptomların artması olarak özetlenebilir. Farkındaysanız saydığım bu özelliklerin çoğu vampirlerin ortak özellikleri arasındadır. Porfirinlerin fototoksik olduğu 1912 yılından beri bilinmektedir. O yıllarda Doktor Meyer Betz sol eline ve sağ yüz yarımına hematoporfirin enjekte etmiştir. Ardından bir tren yolculuğu geçiren Doktor Meyer Betz, tren yolculuğu boyunca güneşe maruz kalmış ve bunun sonucunda vücudunda çeşitli fototoksik etkiler gördüğünü rapor etmiştir. Böylelikle insanlarda porfirinlerin fototoksik olduğu ilk kez anlaşılmıştır. Porfirya hastalarında tedavinin en önemli faktörü etkenlerden uzak durup semptomların giderilmesidir. Ataklar sırasında çeşitli kan ürünlerinin verilmesi, hem alginat gibi veya bu tedaviler sırasında vücutta birikebilecek aşırı demirin atılmasını sağlayan çeşitli ilaçların verilmesi tedavinin temel basamakları arasındadır. Tüm bu semptomlarla vampirlerin ortak özellik taşıdığını fark etmek zor olmasa gerek. Zihinsel değişimler, anksiyete hali, bilinç bulanıklığı, halüsinasyon görme, nöbet geçirme gibi anormal durumlar eski çağlardan beri porfirya hastaların dışlanması ve ötekileştirilmesine sebep olmuştur. Güneşe çıkmakla deride lezyonları oluşması ve semptomların ilerlemesi vampirlerin neden kurbanlarını gece avladıklarını daha iyi açıklamaktadır. Ve evet, videonun başında da söylediğim gibi bu hastalara kan içirilerek hastaların daha iyi olduğu görüşü de geçmişte kabul edilen önemli görüşler arasındaydı. Sonuç olarak tüm bu ilginç hastalık özellikleri tarih boyunca insanlar tarafından oldukça sıra dışı bulunmuş ve porfirya hastalarının
doğaüstü varlıklar olarak görülerek dışlanmalarına sebep olmuştur. Vampir olarak nitelendirilen varlıkların aslında aramızda yaşayan birer porfirya hastası olduğunu bilmek, günlük hayatta karşılaşabildiğimiz, sizin benim gibi normal bir insan olduğunu bilmek ve tüm bu efsanelerin gerçek olaylardan ilham aldığını bilmek oldukça ilginç ve merak uyandırıcı. Artık vampirlerden korkup onları dışlamak yerine onların hayatlarına dokunmayı heyecan verici bir adım olarak görmenin tam zamanı diye düşünüyorum. Kim bilir, belki de hepimizin genlerinde bir vampir DNA'sı gizlidir.